İftarda yaptığımız en büyük hata nedir diye sorduğunda vereceğim cevap seni çok şaşırtacak. Acil servisleri doldurmanın sebebi bu. Kilo vermek için böyle bir uygulamaya girmenin sana maliyeti yoğun bir lif eksikliği yaşayacaksın. Bunun anlamı ne biliyor musun? Probiyotiklerden fakirleşeceksin. Neden? Çünkü senin sindirim dediğin şey güç ister, güç. Gücü nereden bulacak? Zaten sabahtan beri açtın. O gücü nereden alacak? Alacağı yer bu meyvelerin midede hazmı ile ilgili bir sorunları yoktur. Böyle bir Ramazan'ı hepinize Allah nasip etsin. İşte o en büyük hatayı yapanlardan olmayın. Yedi gün boyunca yumurta yemek. Yani insan hani bir kıtlık durumundadır, yokluk durumundadır. Sadece yumurta vardır, yapacak bir şey yok. Bunu kabul edersiniz de. Fakat kilo vermek için böyle bir uygulamaya girmenin sana maliyeti yoğun bir lif eksikliği yaşayacaksın. Bunun anlamı ne biliyor musun? Probiyotiklerden fakirleşeceksin. Yani bir haftada çok ciddi bir sorun yaşanır mı dersen hayır. Büyük bir sorun yaşanmaz. Ama ne gerek var? 2. Senin protein yıkılımının getirdiği atık yükleriyle bu atık yükleri temizleyicilerin de yokluğuyla böbrek sistemini yoracak, damar sistemini asidozla baş başa bırakacaksın. Yani bunun anlamı ne biliyor musun? Asidoz ne akla geliyor? Asidoz yaşlanmakla ilişkilidir. Damarları yakmakla ilişkilidir. Sistemleri yormakla ilişkilidir. Böbreği de yorar, damarları da yakar. Dolayısıyla sen şimdi halen o yumurta diyetini yapmaya heyecanın var mı? Bunu yumurta diyeti yapan dostlarına paylaş. İftarda yaptığımız en büyük hata nedir diye sorduğunda vereceğim cevap seni çok şaşırtacak. Çok su içmek ve üzerine yemek yemek. Ya da yemekte bol su içmek. Eğer bir iftarda yaptığın en büyük hata nedir derseniz birinci sıraya bunu koyarım. İkinci sıraya Ramazan pidesi. Ona dokunmak istemiyorum. Çünkü önünde yani bir kültür var. Varsın o kültür de devam etsin. Umarım ki önümüzdeki yıllarda ata tohumu, pidelerle hepimize sofralara zenginlik gelsin. Evet, yıllardır Ramazan pidesi de yemediğimi hatırlatmış olayım bu arada. Yani bir tadımlık olmuştur, o kadar. Onun yerine ata tohumu ekmeklere ihtiyacımız var. Gelelim esas soruya. Soru diyor ki en büyük hata. Neden en büyük hata biliyor musunuz? Acil servisleri doldurmanın sebebi bu. Yani bundan daha anlamlı bir sonuç beklenmez. Öyle bir hata ki bu. Acil servisi dolduran bir yanlışlık bu. Düşünün. Bütün gün boyunca su kaybetmişsiniz ve susuzluktan dolayı da haklı olarak oturup Ramazan'ın iftarını suyla açıyorsunuz. Aç tabii ki. Ama o suyun bir kana geçişine müsaade et. O bir gitsin. Bir kanla buluşsun. Ondan sonra mide de yıkanmış olur. Hazıma da hazır hale gelmiş olur. Ve hazım çok daha nitelikli ilerler. Neden? Çünkü hazım için kandan en az 1,5-2 litre su çekeceğiz. En az 1,5-2 litre su çekeceğiz. Yediğiniz miktara göre değişiyor bu arada. 1,5-2 litre suyu nereden çekecek bütün gün susuz bir insan? İşte önden içtiğiniz su burada bir takviye görevi görecek. O yüzden biraz ılık da içmiş olursanız buradaki kana geçişi hızlandırmış olursunuz. Çünkü biliyorsunuz midenin çıkış kapısı pilor, suyu mide ısısına
kanın ısısına gelmeden salıvermiyor. Yani pilor açmıyor kendini. Önce diyor ki ince bağırsaklar hassastır diyor. Oraya ben suyu şimdi gönderirsem üşütür diyor. Onu üşütmemek için bekletiyor yavrum. Böyle bir güzel ısıtıyor. Sonra yavaş yavaş piloru açıyor, gönderiyor. Fizyolojinin bu temel kanunundan dolayı mesela zaman zaman soğuk bir yoğurt yediğinizde, bir ayran içtiğinizde bağırsakta bir kramp girer. Sebebi o pilorun ani kapanmasından kaynaklanıyor işte. Ya da midenin ani spazma girmesinden, o bahsettiğim pilorun kapanmasıyla midenin spazm yapma hareketi birbirine bağlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla yapmak istediğimiz şey neymiş? Önce kanla suyu buluştur. Suyunu iç, meyan iç, şerbet iç, gül şerbeti iç, reyhan iç. Ama iç. İçinde biraz tatlı bir şey olsun. Neden? Çünkü senin sindirim dediğin şey güç ister. Güç, güç. Gücü nereden bulacak? Zaten sabahtan beri açtın. O gücü nereden alacak? Alacağı yer işte yediklerinden, o reyhan şerbetinden, gül şerbetinden ya da aldığın bir hurmadan, bir incirden, bir kayısıdan enerji alıverir böyle. Çünkü bu meyvelerin midede hazmı ile ilgili bir sorunları yoktur. Hazm olmayı beklemezler. Direkt kana geçmeye hak sahibidirler. Onlar kana geçer, kan da devir daim eder. O arada da bağırsaklar yeni gelen gıdaları kendine hazırlar. Kan da bulduğu suyun heyecanıyla, o coşkusuyla bütün sindirim sistemi enzimlerini tıkır 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 çalıştırır. İşin kadim bilgeliğinde de şu vardır. Aslında iftar nasıl açılmıştır kadim bilgelikte biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz önce suyunu içmiş, hurmasını yemiş, namazını kılmış. Sonra gelmiş, sofraya oturmuş. Ramazan'da bu kuralı hatırlatmak isterim sizlere de. Böyle bir Ramazan'ı hepinize Allah nasip etsin. İşte o en büyük hatayı yapanlardan olmayın.